Golden Gate Köprüsü'nün tamına orta noktasındayız. Restoran alıp satıyorum. Alıyorum mekanı. İçini güzelleştiriyorum. İnşaatını yapıyorum. Başka bir şeyse neyse bunları bilen varsa söylesin. Böyle bölgelerde oyuncakların bile şekli değişiyor. Golden Gate Welcome Center'dayız şu anda. Golden Gate karşımızda ve Golden Gate'in üzerindeki kablolardan bir tanesinden örnek kesit koymuşlar buraya. Bu kablonun uzunluğu 2331.7 metre, çapı da 92.4 santimetreymiş. Her birinde 27.572 tane küçük kablo varmış. Yani şu gördüğünüz kablolardan 27.572 tane varmış. Küçük kabloların toplam uzunluğu 128.000 kilometreymiş. 128.748 kilometre. 129 da o zaman yuvarlıyorsan. 129.000 kilometreymiş. Ve ağırlığı da 22.226 metrik tonmuş bütün kullanılan kabloların. Wow. Çokmuş ya. Ve Golden Gate Bridge. Altından da harika bir yelkenli geçiyor. Köprünün üstünden yürüme yolu var. İnsanlar yürüyebiliyorlar isterlerse karşıya kadar. Ama biz karavanımızı bırakamadığımız için uzun süre kızdılar bize. 15 dakika izin verdiler. O yüzden yürüyemeyeceğiz. Aslında yürürdük yani. Belki karşıdan bu tarafa yürürüz biraz. Evet ve sıra geldi Golden Gate'den geçmeye. Maalesef yürüyerek geçemiyoruz çünkü karavanı bırakamadık. Küçük arabaların sadece park etmesine izin veriyorlardı uzun süreli. Bize 15 dakika izin verdiler diye gezdik. Belki öteki de park edersek geçebiliriz. Olabilir, neden olmasın? Golden Gate'in karşısına geçtik. Burada bir tane Visitor Center, ziyaretçi merkezi var. Ve buradan da aslında ziyaretçi merkezinden daha çok seyir alanı gibi, seyir terası gibi bir yer yapmışlar. Biz dün gece buraya geçebilmiş olsaydık, trafik olmasaydı dün gece burada kalacaktık. Belki onda da bir hayırlı oldu. Çünkü hem Welcome Center'ın orada hem de burada her yerde arabalarınızı kilitleyin, dikkatli olun, camlardan girenler olabilir, sorumluluk kabul etmiyoruz diye bir sürü yazı asmışlar. O yazıları gördükten sonra biz korktuk, biliyorsunuz, başımıza da bir hırsızlık geldiği için. Şimdi buradan devam etmeyi planlıyoruz. Golden Gate Köprüsü burada. Köprüden hemen yakındayız şurada. Aşağıda bir küçük marina var. İleride diğer köprülerden bir tanesi görünüyor. Bay Bridge galiba orası. Alcatraz zaten. Ve San Francisco'nun o kalabalık şehir merkezi.
Bridge'in üzerinde yürüyoruz. Yani Boğaz Köprüsü'nün üstünde yürümek gibi düşünün olayı. Şu anda Golden Gate Köprüsü'nün tamına orta noktasındayız. Buraya kadar yürüdük. Burası yaklaşık 1,5 kilometre mesafe. Wow! Ve feribot geçerken feribotu yakaladık. Feribot değil bu, şehir atları vapuru. Boğaz Köprüsü'nde yürüyemesek de Golden Gate Köprüsü'nün üzerinde yürüyebildik. İşte Alcatraz, kaçması en zor hapishane. Aslında şehre o kadar da uzak değil. Yani yüzseniz yüzersiniz Boğaz Köprüsü'nden yakın sanki. En yakın nokta şuralar. Buraya kadar yüzebilirsiniz rahatlıkla ama oradan çıkmak hiç demek değil. Biz bugün San Francisco'dayız ve San Francisco'da bizi takip eden bir takipçimizle tanıştık. Uzun zamandan beri zaten görüşüyorduk. Telefonla görüşüyorduk. Arada bize bir şeyler olduğu zaman yardımcı oluyordu. Las Vegas'ta kalacağımız yer konusunda yardımcı oldu. Ne zaman sıkışsak başımız arıyorduk. Bugün San Francisco'da Sausalito'da buluştuk onunla. Beraber karavanın içinde bir kahve içtik. Evet, şimdi Merhaba. İlker Bey karşınızda ve şimdi birazcık bize kendisini anlatsın. Buraya nasıl geldiniz mesela? Amerika'da ne işiniz var? Ne yapıyorsunuz? Buraya nasıl geldim? 2000 yılının Haziran ayında ilk geldim. Work and Travel program var. Duymuşsunuzdur, biliyor musunuzdur belki. Ben bu program başladığında Türkiye'den Amerika'ya gelen ilk grupta 8 kişi geldi. O 8 kişiden biriyim. O şekilde geldim. İşte o zamanki vize J1 vizesiydi. J1'la geldim. 2000 yılıydı. 21 sene geçmiş, hala buradayım. Restoran alıp satıyorum. Alıyorum mekanı. İçini güzelleştiriyorum. İnşaatını yapıyorum. Konsepte getiriyorum. Faal durma, işler durma getiriyorum. Menünün hazırlanmasından, işte sosyal medyadan, elemanların eğitilmesi, hiring, firing diyorum ben ona. Çünkü sirkülasyon olabiliyor. Yapıyorum ve açıyoruz kapıyı, işletiyoruz. İşliyor, para kazanıyoruz. Kazanırken, işletirken markete koyuyorum, satıyorum. Sattıktan sonra başka yerde aynı şeyi bir daha Yani yapıyorum. şey değil, sadece restore ettim, alın size mekan demiyorsunuz. Bunu işler ve hale Evet. getiriyorsunuz. Potansiyel müşterisini kazandırıyorsunuz. Ve belli bir profitle, belli bir ciro yaparken satıyorsunuz. Yani şimdi genelde alan insan burası ne kadar para yapıyor diye görmek istiyor, kağıt üstündeki satışları falan. Rakam aslında değişiyor. Bu tabii işletmecinin işletmeciliğine göre de değişiyor. Ama tabii ki gene de fikir veriyor. Yani kapasite nedir? İşte orada ne kadar volüm var? Ben bu işi bildiğim için nereden anlıyorum? Etrafa geçtim mi, baktım mı diğer hangi marka restoranlar var? Sokaktan kaç kişi yürüyor? Gidip az 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyorum. Yani Amerika'da restoran işi yapmak isteyen, benim bir restoranım olsun, ben bir restoran satın alayım diyen birileri size ulaşırsa onlarla işbirliği yapar mısınız? Yaparım. Benim tecrübeli olduğum alan, benim bulunduğum alan, bölge San Francisco Bay Area. Mesela Türkiye'den birisi kalkıp da Florida'ya geleceğim, Wisconsin'e geleceğim, orada burada restoran açacağım, bana yardımcı ol derse olurum ama sınırlı, kısıtlı olabilirim. Çünkü bölgeyi bilmiyorum. İnsanlarını tanımak lazım. Alışkanlıklarını bilmek lazım. Ne yiyor, ne satılıyor. Bir restoran açarken buradaki şehirlerin, belediyenin yani stick kodları var. Kod deniyor onlara. Her şeyin bir numarası var. Bu kurallara
numara veriyorlar. City Code işte 52 diyor mesela. 52 numara kurala göre bunu böyle yapman lazım diyor ve bu kurallar eyaletten eyalete değil, eyaletin içindeki şehirlerin içindeki county'lere göre bile değişiyor. Yani bir county'ninki öbür county'yi tutmuyor. Benim bildiğim, vereceğim bilgi genel olur yani. Daha böyle spesifik herhalde olmaz. Ancak benim bölgede daha çok yardımcı O olabilir. zaman San Francisco bölgesine gelmek isteyenler size ulaşabilirler. Peki nasıl ulaşacaklar? Instagram vereyim. Strictly Ike Instagram. E-mail de vereyim. İKE yani İzmir, Kastamonu, Edirne 94598@gmail.com. Teşekkür ederiz. Tamam, süper. Bir de böyle yapalım. Çekimi hiç ondan sonra bizim çıkış yapalım. Şöyle yapalım. Ben de kamera arkası bakayım buradan nasıl Evet oluyor. evet. Şöyle de olur. Ayrıca sen de çıkmış Ben de olursun. ortadan ne güzel. Evet, sen de ortadan çıkmış olursun. Süper. San Francisco'da restoran işiyle ilgilenen, restoran sahibi olmak isteyenler varsa direkt İlker Bey'e oradan ulaşıp bir şekilde bağlantı kurabilirler. Teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Highway 1. Birinci otoyolun başındayız San Francisco tarafından giden. Deniz harika görünüyor. Ve burada da aynı Türkiye'de olduğu gibi tabyalar var. Şurası bir tabya. İçinde aletleri bırakmamışlar ama böyle tabyaları biliyorsunuz Türkiye'de de görmüştük. Bizim tabya dediğimiz onların gopher hole dedikleri bu tabyamsı içinde silah ve nöbet kulelerinin olduğu yerlerden burada 4 tane var. Şimdi diyeceksiniz ki çünkü biz de dedik. Burada bu konu geniş kocaman okyanusta niye böyle bir gözetleme kulesine ihtiyaçları var? İkinci Dünya Savaşı'nda onlar Japonya'ya saldırdıkları zaman geri gelecek bir savaş atağından korkmuşlar. Ve bunun gibi böyle bu bölgede bir sürü yer yapmışlar. Burada şu anda bulunduğumuz yerde 4 tane varlar bunlar. Bu 4 tanenin içinde Japonya'dan gelecek tehditleri bekliyorlarmış ve sürekli olarak 2 kişi tetikte beklemede oluyormuş burada. Yazın ortasında bile kışlık şeyler giyiyorlarmış. Hatta 1944'te yazın ortasında buraya kışlık parka ve tüylü botlar istemişler. Adamlar demişler ki herhalde yanlış anlaşılma oldu. Şortla tişört yollamışlar. Buraya gelin ve yazın bir geceyi burada B araya da geçirin ve ne demek istediğimi anlayacaksınız o zaman. Size buradan harita üzerinde nerelerde olduğumuzu gösterelim. İlk akşam şurada kaldık, marinada. Tam şu yeşil noktanın üzerinde. Dün akşam şurada kaldık, Sausalito'da. Şimdi buradan böyle geçtik, şu aradan dağ yolundan. Ve şuradayız, şu noktadan okyanusa, Pasifik Okyanusu'na bakıyoruz. Bu kırmızı olan da fay hattıymış. San Andreas fay hattı, deprem hattı. San Francisco'daki o büyük depremlerin sebebi olan hat orası işte. San Andreas Creek. İşte buraya da böyle büyük bir tane harita yapmışlar. Bizim geldiğimiz yol şurasıydı. Şu yoldan böyle geçtik ve aşağıya geçtik. Çocuğun elinin olduğu yerdeyiz şu anda. Eyvah. Ne çıkacak? Biz oradan sahilden öyle devam edeceğiz. Şurada böyle ormanların olduğu yerler falan var. Şu nokta nokta olanlar yürüyüş yollarının olduğu yerler. Hepsini tek tek göstermişler ve hani ne tırmanacaksın ne ineceksin onu da görüyorsun. Yani şuradan böyle şuraya. Burada mı çıkacağız şimdi? Ve şurada, neredeyiz şu anda? Şuradayız. Tam şu noktadayız. Yıldızın olduğu yerdeyiz. Ve buradan böyle gideceğiz. Yok biz galiba şuradan gideceğiz şöyle. Şu anda okyanusa karşı oturdun ya. Karşında neresi olduğunu bilmiyorsun değil mi okyanusun öbür tarafında? Baktığım için biliyorum. Baktığın için biliyorsun. Bakmasaydın neresi derdin? Japonya. Hadi ama da Çin falan derdim. Ama neresi var? Avustralya. Yeni Zelanda. Avustralya'nın da alt tarafında Yeni Zelanda. Taraf, Yani şöyle döndüğümüzde şu noktada tam karşımızda böyle hiçbir yere sapmadan dümdüz giderseniz Yeni Zelanda'ya. Şöyle döndüğümüzde dümdüz giderseniz Avustralya'ya gidiyorsunuz. Yani biz şu anda dünyanın tam ters tarafına doğru bakıyoruz bizim Türkiye'den baktığımızda.
Sahil yolundan yavaş yavaş Washington'a doğru gidiyoruz. Pointerest. Turistik, küçük, sevimli bir kasaba. Çok iyi ya. Nasıl yapmışlar bu sepetleri? Bir de kablolarla yapmış sanki. Yok ip. İp mi? Elektrik kablosuna benziyor vallahi, çok güzel. Bence kablolarla yapmış. Şu telefon kabloları var ya ince. Onlarla yapmış. Ne ararsan bul dükkanı. Eski Amerikan dükkanları gibi. Yürüyüş ayakkabılarından pijamalara, şapkalardan pançolara, hediyelik eşyalar, her şey var. Hey cowboy, buralar bizim bölgemiz. Ne arıyorsun sen burada? Vay. Ve atlar için malzemeler, eğerler, at elbiseleri. At elbiseleri bile var burada. Kaç dolar? 750 dolar. 750 dolara eğer var. Bunları uzaktan kelepçe zannetme de bunlar gene atlar için bir şey. Onlar gem, şunlar da üzengi. Evet, şöyle işte ağzına takmak için. Aa, bunlar gemmiş. Ağzına takmak için. İki taraftan sıkıştırıyorsun, hayvanın ağzında kalıyor şu kısmı. Ay yine fenayız biz ya. Toplar. Toplar. Hı. At battaniyeleri. At battaniyeleri bile çok pahalı ya. 269 dolara var yukarıda. Yok artık. Aa, köpüş kıyafetleri. Sherlock'a deri ceket alalım mı? Bak, çok havalı. Tamam. 32 dolar. Deri ceket. Böyle bölgelerde oyuncakların bile şekli değişiyor bakın. Çocuk oyuncakları bunlar. Kız çocuklarında da var. Eğerler, bebekler. Hatta kamp setleri. Çadırı, uyku tulumu, atının da üzerine koyduğu kıyafetiyle. Dolanırken uzakta böyle değişik bir direk gördük. Üzerine dedik herhalde yoğurt taslarını falan asmış birisi. Yaklaştıkça parlamaya başladı onlar. Herhalde metal bir şeyler dedik. İyicene geldik ve sedefli deniz kabukları. Bakın deniz kabuklarının hepsini böyle çakmışlar buralara. Ve hemen hemen hepsi aynı boylarda. Kocaman deniz kabukları bunlar. Başka bir şeyse neyse bunları bilen varsa söylesin. Bir evin bahçesinde bunlar. Hepsini çakmışlar. Ama ne? Çok deniz kabuğuna benziyor ama ya. Bence deniz kabuğu bunlar. Bize kamp yerlerini nereden buluyorsunuz? Gece durduğunuz yerlerde korkmuyor musunuz? Nerede kalıyorsunuz diye soruyorsunuz. Biz şu anda Kaliforniya'nın sahil kenarındaki 1. Highway dedikleri 1. ana yolundan ilerliyoruz. Çünkü manzarası çok güzel. Her yer çok güzeldi. Sahilin kenarından gidiyoruz ama kilometrelerdir duracak bir yer bulamadık. Hala da bulamadık aslında. Şimdi bir yerde durduk. Burada bir call box dedikleri, arada yolda acil durumlarda aramak için telefon koydukları bir yer var. Tam onun dibindeyiz. Göstereyim ama manzara muhteşem. Yolda bu şekilde büyük bir boşluk vardı. Orada durduk. Yanında acil durum telefonu var. Acil durumlarda aramak için kullanılıyor. Ve aşağısı Pasifik Okyanusu. Biz bu arada dışarıda ne yapıyoruz? Sherlock Paşa'mın akşam tuvalet zamanı geldi. Onu gezdiriyoruz burada bir yandan da. Hadi gidelim. Birileri buraları sahiplenmiş. Benim demiş. Şu karşıdaki düzlükte dahil olmak üzere. Bir de böyle hem tahta hem dikenli tel yapmış. Pek Amerika'da alışkın olmayan bir şey bu. Ve geçiş yasak demiş.
Neden bilmiyorum. Sonuçta ekmiyor, biçmiyor, hayvanları yok, hiçbir şey yok. Sadece kayalık ve deniz kıyısı ama onunmuş buralar. Kapatmış, girmeyin diyor. Biz de kenarında oturduk. Seyrediyoruz, yapacak bir şey yok. Açıyorsunuz. İçinden bir tane telefon. Kapağını açar açmaz hemen görüntü geliyor ve kulağına götür telefonu diyor. Ve acil bir durumdaysan, bir sıkıntın varsa, telefonu çekmiyorsa buradan hemen arayabiliyorsun. Ya da yazabiliyorsun, hatta klavye de koymuşlar altına. Konuşamayacak durumdaysan yazabiliyorsun da. Callbox'ta ne varmış diye bakıyorum. Sen ne yapıyorsun orada? Wow. Sessizliğin sesi bu. Sadece dalga sesleri, biraz da arkadan kuş sesleri geliyor.